Herkese merhabalar. Arsklet Box kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda Arslanbek Makhmudov, Agit Kabeyal karşılaşmasını yorumlayacağım. Tahminlere bakacağız. Ayrıca dünya çapında ve kendi tahminimi de yapacağım. Şimdi 23 Aralık'ta sahnelenecek bu karşılaşma saat kaçta başlayacak ve nerede yayınlanacak? Öncelikle ona bakalım. Evet, 23 Aralık Kingdom Arena, Riyad, Suudi Arabistan'da olacak bu karşılaşma ve dünya genelinde de DAZN'dan yayınlanacak. Türkiye saatiyle 10'da başlaması bekleniyor, akşam 10'da. Ve tabii bu Suudi Arabistan Riyad Session'da en merak edilen ve beklenilen yani sonucu dan ziyade bu karşılaşmanın çok güzel geçeceği beklendiği için bayağı bir merak edilen bir karşılaşma. Bunu da yorumlayalım diye düşündük. Evet, Arslanbek Makhmudov 18 galibiyeti var. Agit Kabeyel'in de 23 galibiyeti bulunuyor. İkisinin de yenilgisi yok. Şimdi Agit Kabeyel'le bir tanımaya başlayalım. Agit Kabeyel dünya sıralamasında 23. sırada bulunuyor. 31 yaşında ve 1.91 boyunda. 23 galibiyetinin 15'ini knockout'la beraber aldı. En son karşılaşmasını Agron Smakici ile yaptı. Zaten bu karşılaşmanın videosu kanalımızda da var. Arslanbek Makhmudov'un bir önceki karşılaşmasını yorumunu yaparken Agron Smakici'den bahsetmiştik. Orada şeyde vardı yani. Agit Kabeyer'le yaptığı karşılaşmanın kesitleri de vardı kanalımızda. Şimdi bu Agron Smakici karşılaşmasında özellikle çok fazla yumruk almıştı Agit Kabeyer ve ikinci round'u yanılmıyorsam neredeyse düşecek duruma gelmişti. Grogi pozisyonuna gelmişti. Agit Kabeyer bu zamana kadar baktığımız zaman önemli isimlerle aslında birkaç önemli isimle maç yaptı ama çok da böyle üst düzey isimlerle maç yaptığını söyleyemeyeceğim. Hemen şöyle baktığımız zaman Derek Chisore'yi Majority Decision'la yenmiş 2017 yılında. Bunun dışında Andriy Rudenko'yu yine Unanimous Decision'la yenmiş 2019'da. Evgenios Lazaridis'i de Unanimous Decision'la yenmiş. Bu isim biliyorsunuz çok da önemli bir isim değildi. Genelde knockout olan bir isimdi ama onu Unanimous Decision'la yenmiş. Kevin Johnson'ı yine 2021'de Unanimous Decision'la yenmiş. Pavel Saur'u knockout etmiş ki zaten Pavel Saur hemen hemen herkese knockout olmuştu ve en sonunda Agron Smakici'yi teknik knockout'la yenmişti 2023 yılının Mart ayında. Evet, baktığımız zaman şu ana kadarki en ciddi rakibi Arslanbek Makhmudov olacak. Agit Kabeyel'in. Gerçekten hani teknik anlamda orta düzey bir boksör. Ama çok seri olan bir boksör değil. Ne yumrukları hızlı ne de ayakları hızlı. Ringi de kullanması o kadar da aşırı iyi değil. Onu da söyleyeyim. Sadece birazcık yumruk gücü olan bir boksör Agit Kabeyel ama e, çok çabuk dağılabiliyor. Bunu Agron Smakici maçında da gördük ve çok fazla da açık veriyor açıkçası. Şimdi buradan Arslanbek Makhmudov'a geçelim. Makhmudov biliyorsunuz, hepiniz tanıyorsunuz. Dünya sıralamasında 16. sırada 34 yaşında ve 1.97 boyunda çok kuvvetli bir boksör olduğunu söyleyebilirim. Yumrukları çok ama çok şiddetli gerçekten. Karşısına ne gelirse dağıtıyor öyle bir boksör. Son maçlarında zaten hepsini birinci round, ikinci roundda kazanmış. Carlos Takam'ı Unanimous Decision'la yenmiş. Ama Takam bu maçta birinci ve yedinci roundda düşmüş. Tabii ki Marius Vah'ı da yine 6. roundda nakavt etti. Bu zamana kadar yine önemli isimlerle maç yapmış ama birkaç tane önemli isimle maç yapmış. Pavel Saur'u yine nakavt etmiş. Birinci roundda. Samuel Peter'i knockout etmiş. Jonathan Rice'ı knockout etmiş. Evet. Geri kalanları da çok da önemli isimler değil.
baktığımız zaman. Evet. Arslanbek Makhmudov'un da çok aşırı iyi olmasa da belli bir seviyede tekniği olduğunu söyleyebilirim. Bu 18 karşılaşmasının 17 knockout'la kazanması, 17'sini knockout'la kazanması çok da büyük bir olay değil aslında. Öncelikle bunu bahsedeyim. Çünkü zaten 3-4 tane önemli isimle maç yaptı sadece. Geri kalanları öyle çok da zor isimler değildi. Onun da kariyerindeki en önemli isim bu Agit Kabayel olacak. Şimdi Arslanbek Makhmudov dayanıklı bir boksör mü? Evet, dayanıklı bir boksör. Ringi de çok güzel kullanıyor. Ayakları hızlı değil, hantal bir boksör. Ama rakibini çok çabuk yıpratıcı yumrukları var. Çok çabuk Grigory pozisyonuna sokabiliyor rakibini. Agit Kabayel'in mi yoksa Arslanbek Makhmudov'un mu yumruk gücü daha fazla diye soracak olursak tabii ki Arslanbek Makhmudov çok daha şiddetli yumruklar çıkartabiliyor. Hem içeriden hem de dışarıdan. Özellikle son maçlarında vurduğu aparkatları da unutmamak lazım. Ve Agit Kabayel'in de aparkatlara karşı bence çok fazla yapabileceği bir şey yok. Çünkü savunması o kadar da güçlü bir isim değil Agit Kabayel. Evet, bu karşılaşma ile alakalı dilerseniz şimdi dünya genelinde nasıl tahminler yapılmış onlara bakalım. Burada yine boksörlerin özelliklerini görebiliyoruz. 1.91 boyunda Agit Kabayel ve 1.97 boyunda da Arslanbek Makhmudov. Birazcık tabii ki boy avantajı var. Evet, Day of Reckoning'de ringe çıkacaklar. Ve dünya çapındaki tahminlere baktığımız zaman çok ilginç. Bakın görüyorsunuz. %94 bu karşılaşmayı Arslanbek Makhmudov kazanır demişler. Ve Agit Kabayel kazanır diyenler sadece %6'lık bir dilim. Ve daha da ilginç olan kısım bu %94'lük dilimin %77'si bu karşılaşmayı Arslanbek Makhmudov'un knockout'la alacağını düşünüyor. Gerçekten çok yüksek bir oran. Diğer taraftan Agit Kabayel kazanır diyenlerin çoğunluğu ise %67'si ise bu karşılaşmayı eğer alırsa sayıyla alır diye söylemişler ki gerçekten çok düşük bir oranda kalıyor Agit Kabayel kazanır diyenler. Evet, yavaş yavaş artık ben kendi yorumuma da geleyim. Bence bu karşılaşmayı Arslanbek Makhmudov çok da uzatmadan 4 round içerisinde knockout'la kazanacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Agron Smakici'nin dahi Agit Kabayel'e neler yaptığını gördük. O kadar hani Arslanbek Makhmudov o kadar yumrukları güçlü olmayan birisi bile seri yumruklarla beraber Agit Kabayel'i Grogi durumuna düşürdü. Gerçekten. Arslanbek Makhmudov ise çok aceleci, çok seri bir boksör. Maç başlar başlamaz direkt rakibinin üzerine giden bir boksör. Bu karşılaşmayı bence güç ve şiddet belirleyecek. Teknik anlamda her ne kadar Agit Kabayel biraz daha Arslanbek Makhmudov'dan iyi olsa da teknik anlamda, hız anlamında da belki daha iyi olsa bile yine bunun özelliklerini kullanacak bence vakti olmayacaktır. Çünkü 3-4 round içerisinde o yumruklara karşı savunmasının ben yeterli olacağını düşünmüyorum Agit Kabayel'in. Ve karşılaşmayı Arslanbek Makhmudov'un belki birinci roundda bir rakibini böyle bir test edecek birkaç yumruk atacaktır ama ikinci round ve sonrasında dördüncü round bitmeden bu karşılaşmayı Arslanbek Makhmudov knockout'la alacaktır ve üst sıralara doğru çıkmakta yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. WBC'de 3. sırada olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam Arslanbek Makhmudov'un bu maçla birlikte de 2. sıraya daha iyi bir şekilde yükseleceğini ben daha rahat bir şekilde yükseleceğini düşünüyorum. Sizlerin düşünceleri neler? Onları da yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Bu karşılaşma gerçekten şöyle söyleyeyim, ağır sikletin gecesi olacak. Hepimiz bu geceyi bekliyoruz.
Gerçekten 20 günlükte bir zaman kaldı artık. Umarım bir an önce gelir bu gece ve biz de bu karşılaşmaları seyrederiz. Bir sonraki yorumumuz Daniel Dubois, Jarrell Miller karşılaşmasıyla alakalı 9 Aralık'ta saat 6'da olacak. Evet, o zamana kadar kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.